1970'ler sadece bir takvim yaprağı değil, bir ruh haliydi. Yokluğun içinde var edilen umudun, karmaşanın içinde filizlenen samimiyetin ve gri betonların arasına sıkışsa da rengarenk açan çiçeklerin dönemiydi. Bugün o günleri andığımızda burnumuza önce kömür kokusu, kulağımıza ise cızırtılı bir plaktan yükselen yanık bir ses gelir. Tahta bavulların Haydarpaşa'nın merdivenlerine yığıldığı yıllardı. Büyük şehirlere gelenler sadece bavullarını değil, hayallerini, korkularını ve memleket hasretlerini de getirmişlerdi yanlarında. Şehrin ışıltılı vitrinlerine uzaktan bakan o öteki mahalleler, gecekonduların derme çatma duvarları arasında kocaman bir dayanışma kültürünü yaşatırdı. Yokluk vardı belki ama kapılar kilitlenmez. Komşu açken tok yatılmazdı. İşte arabesk kültür tam da bu sıkışmışlığın, o köyde bırakılan feodal değerler ile kentin acımasız çarkları arasında kalmışlığın bir çığlığı olarak doğmuştu. Orhan Gencebay'ın sazından dökülen nameler ya da Ferdi Tayfur'un isyanı sadece bir şarkı değil, uyum sağlayamayan milyonların tercümanıydı. 70'ler demek aynı zamanda bir arayış ve kimlik bulma sancısıydı. Sokaklar tekinsiz, duvarlar sloganlarla doluydu. Gençlik dünyayı değiştirebileceğine inanan o masum ve ateşli heyecanla doluydu. Parkalar sadece soğuktan koruyan bir giysi değil, bir duruşun simgesiydi. Sağ ve sol diye ayrılan, kurtarılmış bölgeler ile bölünen mahallelerde siyasi gerilim gündelik hayatın bir parçasıydı belki ama inançlar da bir o kadar sahiciydi. Korkuyla umudun kol kola gezdiği o günlerde insanlar birbirine sadece ideolojileriyle değil, kader birliğiyle de bağlıydı. Ve o yılların modası gri şehirlere inat, rengarenk bir başkaldırı gibiydi. İspanyol paça pantolonların rüzgarla dans ettiği, geniş yakalı gömleklerin bağırların açık bırakıldığı, kadınların özgüvenle iş hayatına atılıp sokaklarda "ben de varım" dediği zamanlardı. Erkeklerdeki o kısa saç, sinek kaydı tıraş kuralı, omuzlara dökülen saçlar ve pos bıyıklarla yıkılmıştı. Herkes biraz asi, herkes biraz modern ama herkes hala bizdendi. Altına çektiği Murat 124'üyle Hacı Murat, caka satan delikanlılar, Anadolu marka arabaların camından uzanan kollar. O arabalar sadece bir ulaşım aracı değil, bir statü, bir özgürlük biletiydi. Akşam olunca hayat o sihirli kutunun televizyonun etrafında toplanırdı. Henüz her evde yoktu. Olan evler ise mahallenin sineması gibiydi. Siyah beyaz ekranın o titrek ışığı, Dallas dizisindeki entrikaları ya da ajanstan dünyayı evin salonuna taşırdı. Komşular bir araya gelir, çaylar demlenir, o kutunun içindeki başka hayatlar hayretle izlenirdi. Televizyon o güne kadar birbirine sıkı sıkıya bağlı olan komşuluk ilişkilerine yeni bir boyut katmış, dünyayı küçültürken hayalleri büyütmüştü. Müziğimiz bile başkaydı. Bir yanda acıların tercümanı arabesk, diğer yanda Batı'nın gitarını Anadolu'nun bağlamasıyla evlendiren Anadolu pop, Barış Manço'nun parmaklarındaki yüzükler kadar renkli hikayeleri, Cem Karaca'nın gür sesiyle haykırdığı memleket meseleleri, Moğolların yayla rüzgarı estiren melodileri. 70'ler çok sesliydi, gürültülüydü ama o gürültünün içinde muazzam bir ahenk vardı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda 1970'leri sadece siyasi kavgalar, ekonomik kuyruklar ya da yokluklarla hatırlamak haksızlık olur. Biz o yıllarda en çok insan sıcaklığını özlüyoruz. Teknolojinin henüz bizi esir almadığı, tweet atmak yerine mektup yazıldığı, emojilerin değil gözlerin konuştuğu o yılları özlüyoruz.
Belki hayat daha zordu. Belki yollar daha bozuk. Arabalar daha eskiydi. Ama dostluklar daha sağlam. Sevdalar daha derindi. O bohem hayatın içinde herkesin kendi olmaya çalıştığı o kaotik özgürlükte hayatın tadı bir başkaydı. 1970'ler modernleşmeye çalışan bir ülkenin ergenlik çağıydı. Hırçın, duygusal, isyankar ama bir o kadar da saf ve temiz. İşte bu yüzden o sararmış fotoğraflara her baktığımızda içimiz burkuluyor. Çünkü biz sadece o yılları değil, o yıllardaki bizi, o yıllardaki masumiyetimizi özlüyoruz.